Merhaba sevgili Hipokrat TV izleyicileri. Biliyorsunuz 2020 yılının başlamasıyla beraber gündemimize hızla giren koronavirüs enfeksiyonlarından bir tanesi COVID-19 hastalığı ve bunun çocuklardaki durumuyla ilgili size bir şeyler anlatmak istiyorum. Şimdi aslında biz çocuk doktoru olarak koronavirüsü çok eskilerden beri biliyoruz. Koronavirüsün bir sürü tipi var ve bunlar çocukları zaman zaman hastalandırırlar. Viral panel dediğimiz bir test yapardık eski yıllarda, hala yapılıyor. Ve bir de bakarsanız çocuk koronavirüs enfeksiyonunu geçiriyor. Peki tanıyı koronavirüs olarak koyduk. Hiçbir ilaç vermeye gerek yok. Güle güle evinize gidin derdik. Yani koronavirüsün birçok tipi var. Bunlara adi virüsler diyoruz, sıradan. Hepimizde soğuk algınlığı tablosu yapan. Fakat bu 2020'deki Wuhan kentinden başlayan koronavirüs bambaşka bir koronavirüs. Covid-19 hastalığını yapan koronavirüs bütün dünyaya hızla yayıldı ve çok ciddi can kayıplarına yol açtı. Eylül 2020'nin sonlarından itibaren hızla artan vaka sayılarını izlediğimiz zaman bugün artık Ekim ayının ortasına geldik. Yaklaşık olarak istatistiklere göre her gün dünyada 500 bin yeni Covid-19 enfeksiyonu tanısı konuyor. Bizim ülkemizdeki tanıları da zaten görüyorsunuz. Tabii okullar açılsın mı açılmasın mı diye en çok konuşulan konulardan birisi. Tabii ki okullar açıldığı zaman şöyle bir gözlemde bulunulmuş. Aslında çocuklar birbirlerine çok fazla bulaştırmıyorlar. Çocuklar açısından çok sıkıntı yok. Çünkü bir çocuğa siz uygun bir dilde elini nasıl yıkaması gerektiğini, maskesini nasıl takması gerektiğini anlatırsanız o çocuklar çok güzel uyuyorlar bu kurallara. Fakat okula gelen erişkinler, öğretmenler, yöneticiler, okulda görevliler, güvenliğinden tutun okuldaki bütün işlerin yürümesini sağlayan erişkinlerin de çocuklar kadar titizlikle kurallara uyması durumunda çok ciddi vaka artışlarını beklemiyoruz diye düşünüyoruz. Çocukların okula olan ihtiyaçlarını da düşünecek olursak şu anda kısıtlı sayıda öğrenciyle daha kısaltılmış ders süreleriyle okullar açıldı. Ben bunun çok kötü olacağını düşünmüyorum. Bu Covid-19 enfeksiyonu aslında tüm vakaların yaklaşık %1 ila 5 arasındaki bir miktarı çocuk vakalar. Ama yani çocuklarda Covid-19 olmaz diye bir kural oluyor. Ve hayatını kaybeden çocuk var mı? Var. Hayatını kaybeden genç var mı? Var. Ama bunların oranları erişkin yaş grubuna göre çok daha düşük oranda. Peki bir çocukta Covid-19 enfeksiyonu olduğunu anlamak için günlük hayatta nelere dikkat etmemiz lazım? Biz çocuk hekimleri nelere bakıyoruz? Bir defa zaten başlangıç aslında virüsü aldıktan sonra ortalama 2 ila 10 gün arasında bir süre geçtikten sonra çocuklarda bulgular başlıyor. Bunun medyan değeri yani yaklaşık ortalaması diyelim 7 gün. Dolayısıyla virüsü aldığı ortalama 7 gün içinde bulgu vermeye başlıyor. Bulgular da çok değişken olabiliyor. Ateş önemli, boğaz ağrısı, kuru bir öksürük, halsizlik, yorgunluk bunlar hep erişkinlere çok benziyorlar değil mi? Ve aslında bu bulgular erişkinlere oranla çocuk yaş grubunda çok daha seyrek. Fakat çocukların bulaştırıcı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Çocuklarda genellikle bulgular ortaya çıkmadan önceki bir gün öncesiyle ateşlendikten sonraki 2 gün sonrası arasındaki o 3 günlük periyot bulaştırıcılığın maksimum olduğu dönem. Peki ateşi olan bir çocuk Covid-19 enfeksiyonu olabilir mi? Pratik hayatta nasıl anlarız? Bir defa eğer burada hekimin yaptığı çocuklarda muayene bulguları çok önemli. Ateşi olan çocuğun ayrıntılı bir muayenesini yaptığımızda bu ateşini izah edebilecek bir enfeksiyon odağı bulabiliyorsak, mesela atıyorum boğaz enfeksiyonu var, atıyorum orta kulak enfeksiyonu var. O zaman içimiz rahatlıyor ve uygun tedavileri veriyoruz. Ama hiçbir bulguyla karşılaşmadık çocukta ateşli. Şimdi eskiden beri çocuklar ateşlenirdi değil mi? Yıllardan beri bizim meslek hayatımız hep ateşlenen çocuklara bakmakla geçmiştir. Hep viral enfeksiyon deriz. Viral enfeksiyonlarda influenza da dahil olmak üzere genellikle 5. gün çocuk rahatlar, ateşi düşmeye başlar. Zaten o yüzden de 5 günü geçen ateşlere biz uzamış ateş diye isimlendiriyoruz. Covid-19 enfeksiyonlarında ne oluyor? Asıl olay 5. günden sonra başlıyor. Ateş devam ediyor ve klinik tablonun ağırlaşması da ondan sonra ortaya çıkabiliyor. Tabii ki çocuktur, hafif geçirir deyip kenara koyuyoruz. Çocukları da en az erişkinler kadar dikkatle izlememiz, bazen
günlük muayeneleri çağırmamız gerekiyor. Çocuklardaki klinik tablolar nasıl oluşur? Şimdi bunlara bakalım. Evet, çocuğumuz COVID-19 enfeksiyonuna yakalandı. Bizim karşımıza nasıl gelir? Birincisi sıklıkla gelen aslında asemptomatik tablo. Hiçbir bulgu vermez. Sadece test sonucu pozitiftir. Çok görüyoruz. Ondan sonra özellikle artık spor aktiviteleri artmaya başladı. Mesela duyuyorsunuz herhangi bir takımın bir oyuncusunda pozitiflik saptandı. Hiçbir bulgusu yok. Evde karantina alıyor kendisine 14 gün hayata dönüyor. Çocuklarda da böyle test pozitif ama hiçbir bulgu yok. Bu asemptomatik, bulgu vermeyen COVID-19 enfeksiyonu demektir. Bir başka COVID-19 enfeksiyonu şekli de hafif bulgularla seyreden işte öksürük, ateş, boğaz ağrısı ama çocuk gezmektedir ortalıklarda. Öyle çok kötü bir durumda değildir ve akciğer bulgusu yoktur. Bu hafif tablo. Üçüncüsü hafif zatürre tablosu. Biliyoruz ki COVID-19 enfeksiyonlarında en çok korktuğumuz organ akciğer tutulumu. Şimdi çocuklarda tablolardan bir tanesi de hafif akciğer tutulumu tablosuyla gidebilir. Tabi burada hakikaten çocuğun anlık olarak değişimlerini izlemek gerekiyor. Muayenesini yapmak ve bir hekim tarafından değerlendirmesi yapmak gerekiyor. Bu daha nadir. Daha da nadir olanı ağır zatürreyle giden tablo. Burada tabi hastaneye yatıyor. Aslında hafif zatürre ve ağır zatürrede mutlaka biz çocuklara COVID-19 için uygun görülen virüs antiviral tedavileri başlıyoruz. Ve 5. tip ise kritik tablo dediğimiz çocuğun ya da bebeğin ya da gencin yoğun bakıma girmesine yol açan en ağır tablo. Peki bu ağır tabloların sıklığı nasıl? Erişkinlere göre çocuklarda ve gençlerde çok daha az. Şöyle bir istatistik yapılmış. 10 ile 19 yaş arasındaki çocuk ve gençlerde eğer COVID-19'la enfekte olurlarsa COVID-19 hastalığının %21'inde ancak klinik bir bulgu var. Çoğunluğu habersiz var %21. Ama 70 yaşın üzerindekilerde ise %69. Yani hadi 70 diyelim. Yani 70 yaş üstünde bu koronavirüsle enfekte olan bir birey %70 olasılıkla hastalık bulgusu gösterecektir. Tabii bunların da yoğun bakıma girme ihtimalleri çocuklara ve gençlere göre daha yüksek olacaktır. Sağlık Bakanlığı ne diyor? Koronavirüsle baş etmenin en güzel yolu ona yakalanmamaktır diyor. Doğru aslında, haklılar. Keşke yakalanmasak, kendimizi çok iyi korumamız lazım. Hem kendimiz için hem de çocuklarımız için günlük hayatta yakın çevremizdeki herkesin sanki COVID-19 hastasıymış gibi görülmesi, ona göre önlem almamız lazım. Her yerde duyuyorsunuz maske, mesafe ve temizlik. Temizlik dediğimiz zaman da el temizliği çok önemli. Şimdi çocuklar maske taksınlar mı? Tabii ki taksınlar. 2 yaşın üzerindeki bütün çocukların okula giderken maskelerini mutlaka takmaları gerekiyor ve öğretilmesi lazım. Ben hala daha çok üzülerek görüyorum. Erişkinler de dahil olmak üzere. Bu maskeler çok yanlış kullanılıyor. Şimdi size bakın bir maske getirdim. Bu benim maskelerimden bir tanesi. Bir defa bu maskenin asla buralarına dokunmayacağız. Tamam. Asla. Maske daima bağlayıcı ipliklerinden tutulur. Kendimiz için de geçerli, çocuğumuz için de geçerli. Yüzümüze yerleştikten sonra şöyle bir oturtuyoruz. Maskenin teline burnumuzun şeklini veriyoruz ve hava kaçmayacak şekilde. Takma işlemi bitti mi? Bitti. Artık bir daha bu maskeye el sürmek yok. Kesinlikle. Çünkü biz her nefesimizde havadan gelen virüsler bu maskenin üst tarafına tutunacaklar. Maskenin üstü virüslerle kaplı. Ben buraya elimi sürersem virüsler elimde. Sonra elimi gözüme götürürsem virüsler gözden de bulaşabiliyorlar. Beni hasta edebilirler. Maske takıldıktan sonra lütfen maskeye dokunmayın. Peki ne yapacağız? Parmaklarımızla şuradan alacağız ve uygun şekilde katlayıp çöpe atacağız. Maske kullanımı ile ilgili bir sürü bilgileri her yerden bulabilirsiniz. Bunlara çok önem verin. Düzgün maske kullanın. El temizliği son derece önemli. El temizleme kurallarına dikkat edin. Ve gereksiz kalabalıklara, gereksiz toplantılara girmeyin. Bakın hayat çok zor. Hayat zor. Bununla beraber üzerine bir de COVID-19 enfeksiyonu eklenirse her şey daha da zor oluyor. Sabredin. Ben iyimserim. Aşı ile ilgili çok iyi çalışmalar yapılıyor. Antikor tedavileri, antiviral tedaviler, dünyanın en zeki insanları bu koronavirüsü alt edebilmek için uğraşıyorlar. Ve tahmin ediyorum 2021'in başından itibaren global aşılama uygulamaları başladıktan sonra dünyada koronavirüs yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Ülkemizde de
yaygın bir şekilde koronavirüs aşısı yapılmaya başlarsa ben 2021'in ilkbahar aylarının gerçekten bir bahar havası içinde mutlu ve keyifli geçeceğini, koronavirüsün de 2021 yılından bahar aylarından itibaren hızla azalarak gündemden düşeceğine inanıyorum. İnşallah benim bu dileklerim gerçek olur. İnşallah 2021'in ilkbahar aylarında bu lafları söylemiş olduğum için utanmam ama iyimserliğimi koruyorum. İyimserliğimi devam ettirebilmek için de bu çok basit 3 kurala uymamız mutlaka gerekiyor. Maske, mesafe, temizlik. Ve aşı gelir gelmez de hepimiz aşılarımız olacağız. Bu koronavirüs belasından kurtulacağız. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bir dahaki yayına görüşmek üzere.